Bugün Türkiye, milyonların sevgilisi olan, depremlerde milyarlarca liralık yardımları organize eden, ünlü rock yıldızı Haluk Levent'i konuşuyor. Ama bu kez şarkılarıyla değil. Şu dakikalarda mali suçlarla mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmasının, hatta tutuklanmasının yarattığı şok dalgasıyla. Her şey Adana'da manavdan çalınan küçük okey paralarıyla başlamıştı. Peki ama nasıl oldu da milyarlarca liralık bir bağış ağının ortasında devasa bir adli hesaplaşmaya dönüştü? Üstelik bu kez sadece kendisi değil, kardeşi ve son sevgilisinin şok itirafları da işin içinde. Uyku ve gizem dosyalarında bugün, Haluk Ağacı'nın adliye koridorlarında yeniden yazılan ve ucu tamamen açık ve gizemli hikayesini inceliyoruz. Karar sizin, kahraman mı yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı? Tarih 1968. Adana'da 9 çocuklu yoksul bir ailenin 8. çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı Haluk Ağacı. Evet, rock yıldızı olana kadar o aslında Haluk Ağacı'ydı. Çocukluğu tam bir maddi imkansızlıklar savaşıydı. Annesine yardım etmek için manav dükkanında çalışıyordu. Ama zihninde başka bir dünyanın kapıları aralanmıştı. Dükkandan gizlice çaldığı küçük paralarla okey oynamaya gidiyordu. Yıllar sonra bugünleri büyük bir pişmanlıkla anneme hiçbir zaman layık bir evlat olamadım diyerek anacaktı. Gençliğinde eline attığı her ticari iş elinde kaldı. Limon sattı, yumurta sattı, en sonunda dükkan açtı. Ancak ticaret ona acımadı ve arkasında devasa bir borç dağı bıraktı. Alacaklarından kaçtığı, şehir şehir saklandığı kaçak bir hayata adım attı. Üstelik inanılmaz zeki bir gençti. Üniversite sınavlarında en iyi okulları kazanıyor fakat yoksulluk yüzünden hiçbir eğitimi tamamlayamıyordu. Elinde sadece tek bir şey kalmıştı: gitarı. İstanbul parklarında yatan bu genç ses, 1993 yılında Yollarda albümüyle Türkiye çapında meşhur oldu. Ancak çocukken manavdan okey oynamak için para çalan o çocuğun tutkusu, şöhretin getirdiği milyonlarla birleşince devasa bir kumar bağımlılığına dönüştü. Bankalar kredileri kesince bu kez de tefeciler ve yeraltı dünyası devreye girdi. Borçlar faizle katlandı, tehditler getirdi. İşte tam o yıllarda fırtınalı bir aşk yaşadığı ünlü manken kız arkadaşı Deniz Akkaya kameraların karşısına geçerek herkesi şok eden açıklamalar yaptı. Akkaya, Haluk Levent'in sadece kendisini değil, çevresindeki birçok insanı da dolandırdığını iddia etti. Benim üzerimden bire paralar aldı, insanları mağdur etti diyerek Levent'in gizlenen bu dünyasını deşifre etti. Kaçınılmaz son gecikmedi. Şarkılarında "Yollarda bulurum seni" diye seslenen adam 1997'de karşılıksız çekler yüzünden gerçekten de yollarda bulunup gözaltına alındı. 9 ay cezaevinde kaldı. 2009 ve 2011'de de onlarca icra davası yüzünden tekrar kelepçeyle tanıştı. Takvimler 2017'yi gösterdiğinde Haluk Levent geçmişi arkasına bırakarak Ahbap Derneği'ni kurdu ve Türkiye'nin en güvenilir figürüne dönüştü. Herkes geçmişteki iplerin tamamen koptuğunu sanıyordu. Ta ki bugüne kadar. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü büyük bir soruşturma kapsamında Haluk Levent yeniden gözaltına alındı ve hakkında tutuklama kararı verildi. İddialar oldukça ciddi. Derneğin topladığı deprem bağışlarının ve mali hareketlerin usulsüz şekilde kullanıldığı, hatta şahsi borçlar ve bahisler için teminat gösterildiği iddia ediliyor. Haluk Levent ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Bunun adı yolsuzluk değil, usulsüzlük olabilir diyerek kendini savunuyor. Ortada henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Yani Ahbap Derneği'nin gerçekten büyük bir şaibe mi var yoksa bu bir finansal yönetim krizi mi? Şu an için tamamen belirsiz. Üstelik sarmal bununla da bitmiyor. Çok kısa bir süre önce Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen bir operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aile ismi adliye koridorlarında yankılanırken nezarethaneden sızan son bilgilere göre Haluk Levent'in şu anki son sevgilisi de çok itiraflarda bulundu. Onun evli olduğunu bile nezarette öğrendim. Bana evleneceğiz diyordu şeklindeki ifadeleri davanın magazin ve güven boyutunu iyice sarstı. Manav dükkanından okey parası çalan Haluk Acil, milyonların kahramanı Haluk Levent ve bugün yeniden adliye koridorlarına düşen bir isim. Süreç devam ediyor. İddialar masada ve henüz son sözü hukuk söylemedi. Peki sizce yaşanan bu son gelişmeler tüm Türkiye'nin güvendiği bu ismi tamamen bitirir mi? Yoksa Haluk Levent bu davalardan aklanarak çıkmayı başarabilir mi? Yorumlarda teorilerinizi ve fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Ucu açık kalan bu sıcak ve gizemli dosyayı takip etmek için Uyku ve Gizem Dosyaları kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Karanlıkta kalın, gizemle kalın.